What is present continuous? Present continuous, şu anda devam eden olayları anlatırken kullandığımız bir zaman yapısıdır. Yani konuştuğumuz anda gerçekleşen eylemleri anlatır. Örneğin, she is studying English now. O şu anda İngilizce çalışıyor. It is raining at the moment. Şu anda yağmur yağıyor. Present continuous, sadece şu an olan olaylar için kullanılmaz. Geçici durumları anlatırken de kullanılır. Ayrıca yakın gelecek planları için de kullanılabilir. Örneğin, we are meeting our teacher tomorrow. Yarın öğretmenimizle buluşuyoruz. Kısaca, present continuous, şu anda olan olayları, geçici durumları ve yakın gelecek planlarını anlatır. Temel yapıya bakalım. Present continuous cümlelerinde bir yardımcı fiil ve fiilin ing hali kullanılır. Cümle yapısı şöyledir. Özne, ardından am, is veya are, sonra ise fiilin ing hali gelir. Yani özne, yardımcı fiil ve verb plus ing. I öznesiyle am kullanılır. Örneğin, I am studying. Ben ders çalışıyorum. He, she ve it özneleriyle is kullanılır. Örneğin, she is reading. O kitap okuyor. You, we ve they özneleriyle ise are kullanılır. Örneğin, they are playing. Onlar oyun oynuyor. Unutma, present continuous'ta fiilin sonuna mutlaka ing eklenir. Positive sentences, olumlu cümleler. Present continuous'ta olumlu cümle kurarken yardımcı fiil ve fiilin ing hali kullanılır. Cümle yapısı şöyledir. Özne, ardından am, is veya are, sonra ise fiilin ing hali gelir. Örneğin, I am studying English. Ben İngilizce çalışıyorum. She is reading a book. O kitap okuyor. They are playing football. Onlar futbol oynuyor. Present continuous'ta fiilin sonuna genellikle ing eklenir. Örneğin, study fiili studying olur, read fiili reading olur, play fiili ise playing olur. Kısaca, özne, yardımcı fiil ve fiilin ing hali kullanılır. Negative sentences. Olumsuz cümle kurmak için present continuous'ta am not, isn't ve aren't kullanırız. Cümle yapısı şöyledir. Özne, ardından yardımcı fiil ve fiilin ing hali gelir. I öznesiyle am not kullanılır. Örneğin, I am not studying right now. Şu anda ders çalışmıyorum. He, she ve it özneleriyle isn't kullanılır. Örneğin, she isn't watching TV. O televizyon izlemiyor. You, we ve they özneleriyle ise aren't kullanılır. Örneğin, they aren't playing football. Onlar futbol oynamıyor. Şimdi alttaki örneklere bakalım. I'm not listening to music. Müzik dinlemiyorum. He isn't working today. O bugün çalışmıyor. We aren't going to the party. Biz partiye gitmiyoruz. Kısaltmaları da unutmayın. I am not yerine I'm not, he is not yerine he isn't, they are not yerine ise they aren't kullanılır. Question sentences, soru cümleleri. Present continuous'ta soru cümleleri am, is ve are ile başlar. Cümle yapısı şöyledir. Yardımcı fiil, ardından özne ve fiilin ing hali gelir. I öznesiyle am kullanılır. Örneğin, am I studying English? İngilizce çalışıyor muyum? He, she ve it özneleriyle is kullanılır. Örneğin, is he reading a book? O kitap okuyor mu? You, we ve they özneleriyle ise are kullanılır. Örneğin, are they playing football? Onlar futbol oynuyor mu? Şimdi sağ taraftaki örneklere bakalım. What are you doing? Ne yapıyorsun? Where is she going? O nereye gidiyor? When are they arriving? Onlar ne zaman geliyor? Alttaki örneklere bakalım. Am I making a mistake? Bir hata mı yapıyorum? Is she listening to music? O müzik mi dinliyor? Are you coming to the party? Partiye geliyor musun? Are we waiting for the bus? Otobüsü mü bekliyoruz? Unutma, soru cümleleri her zaman yardımcı fiille başlar. Short answers,
kısa cevaplar, present continuous sorularına kısa cevap verirken yes veya no ile başlarız. Olumlu kısa cevaplarda yardımcı fiil kullanılır. Örneğin, am I studying? Ders çalışıyor muyum? Yes, I am. Evet, çalışıyorum. Is she reading? O kitap okuyor mu? Yes, she is. Evet, okuyor. Is he playing? O oynuyor mu? Yes, he is. Evet, oynuyor. Are we studying? Ders çalışıyor muyuz? Yes, we are. Evet, çalışıyoruz. Are they coming? Onlar geliyor mu? Yes, they are. Evet, geliyorlar. Şimdi olumsuz kısa cevaplara bakalım. Am I studying? Ders çalışıyor muyum? No, I am not. Hayır, çalışmıyorum. Is she reading? O kitap okuyor mu? No, she isn't. Hayır, okumuyor. Is he playing? O oynuyor mu? No, he isn't. Hayır, oynamıyor. Are we studying? Ders çalışıyor muyuz? No, we aren't. Hayır, çalışmıyoruz. Are they coming? Onlar geliyor mu? No, they aren't. Hayır, gelmiyorlar. Unutma, kısa cevaplarda fiilin aincili hali kullanılmaz. Sadece yardımcı fiil kullanılır. WH questions. WH soruları. WH soru kelimeleriyle present continuous'ta daha detaylı sorular sorarız. Cümle yapısı şöyledir. WH kelimesi ardından am, is veya are, sonra özne ve fiilin ing hali gelir. Şimdi örneklere bakalım. What are you doing? Ne yapıyorsun? I am watching a movie. Film izliyorum. Where is he going? O nereye gidiyor? He is going to school. O okula gidiyor. When are they arriving? Onlar ne zaman geliyor? They are arriving now. Onlar şimdi geliyor. Who is she calling? O kimi arıyor? She is calling her mom. Annesini arıyor. Why are you studying English? Neden İngilizce çalışıyorsun? I'm studying for the exam. Sınav için çalışıyorum. How are you feeling today? Bugün kendini nasıl hissediyorsun? I'm feeling great. Harika hissediyorum. Şimdi alttaki örneklere bakalım. What is he doing? O ne yapıyor? He is watching TV. O televizyon izliyor. Where are they going? Onlar nereye gidiyor? They are going to the park. Onlar parka gidiyor. When am I meeting you? Seninle ne zaman buluşuyorum? You are meeting me at 6 p.m. Benimle saat 6'da buluşuyorsun. Why is she crying? O neden ağlıyor? She is crying because she is sad. Üzgün olduğu için ağlıyor. How are the kids playing? Çocuklar nasıl oynuyor? They are playing happily. Mutlu şekilde oynuyorlar. Unutma, WH soruları daha fazla bilgi almak için kullanılır. Verb plus ing kuralları. Present continuous'ta fiillerin sonuna ing eklenir. Ama bazı fiillerde yazım kuralları değişebilir. Birinci kural, çoğu fiile direkt ing eklenir. Örneğin play fiili playing olur. İkinci kural, fiil e harfiyle bitiyorsa e düşer ve ing eklenir. Örneğin make fiili making olur. Üçüncü kural, fiil kısa ünlü ve kısa ünsüzle bitiyorsa son harf 2 kere yazılır. Örneğin run fiili running olur. Dördüncü kural, fiil L harfiyle bitiyorsa L harfi 2 kere yazılabilir. Örneğin travel fiili traveling olur. Beşinci kural, fiil ie ile bitiyorsa ie düşer ve yerine y gelir. Örneğin lie fiili lying olur. Şimdi alttaki örneklere bakalım. Study, studying. Watch, watching. Write, writing. Come, coming. Swim, swimming. Sit, sitting. Stop, stopping. Get, getting. Plan, planning. Begin, beginning. Unutma, present continuous'ta fiilin sonuna doğru şekilde ing eklemek çok önemlidir. Time expressions, zaman ifadeleri. Present continuous'la kullanılan zaman ifadeleri, eylemin şu anda veya geçici olarak gerçekleştiğini gösterir. Şimdi örneklere bakalım. Now, I am studying now. Şu anda ders çalışıyorum. Right now, she is watching a movie right now. Şu anda film izliyor. At the moment, we are having lunch at the moment. Şu anda öğle yemeği yiyoruz. Today, I am meeting my friend today. Bugün arkadaşımla buluşuyorum. Currently,
He is currently working on a project. Şu anda bir proje üzerinde çalışıyor. Şimdi alttaki örnek cümlelere bakalım. I'm listening to music now. Şu anda müzik dinliyorum. They are playing football right now. Şu anda futbol oynuyorlar. We are studying for the exam at the moment. Şu anda sınava çalışıyoruz. She is shopping today. Bugün alışveriş yapıyor. He is currently learning English. Şu anda İngilizce öğreniyor. Unutma, bu zaman ifadeleri genellikle cümlenin başında veya sonunda kullanılır. Stative verbs, durum fiilleri. Bazı fiiller present continuous ile genellikle kullanılmaz. Buna stative verbs denir. Bu fiiller genellikle duyguları, düşünceleri, inanışları ve sahip olduğumuz şeyleri anlatır. Şimdi yaygın stative fiillere bakalım. Know, bilmek. I know the answer. Cevabı biliyorum. Like, sevmek, hoşlanmak. I like chocolate. Çikolatayı severim. Love, sevmek. She loves her family. Ailesini sever. Believe, inanmak. I believe in you. Sana inanıyorum. Understand, anlamak. Do you understand? Anlıyor musun? Want, istemek. I want a new phone. Yeni bir telefon istiyorum. Need, ihtiyaç duymak. I need more time. Daha fazla zamana ihtiyaç duyuyorum. Have, sahip olmak. I have a car. Bir arabam var. Şimdi yanlış kullanımlara bakalım. I am knowing the answer. Bu kullanım yanlış. She is liking coffee. Bu kullanım da yanlış. We are believing in you. Bu kullanım da yanlış. Do you are understanding? Bu kullanım da yanlış. He is wanting a new bike. Bu kullanım da yanlış. Şimdi doğru kullanımlara bakalım. I know the answer. She likes coffee. We believe in you. Do you understand? He wants a new bike. Bazı durumlarda ise stative fiiller present continuous ile kullanılabilir. I am having breakfast. Kahvaltı yapıyorum. I am seeing a doctor. Bir doktorla görüşüyorum. I am thinking about you. Seni düşünüyorum. Unutma, stative fiiller genellikle durum anlatır. Bu yüzden çoğu zaman present continuous ile kullanılmaz. Ve present continuous konusunun sonuna geldik. Artık olumlu cümleleri, olumsuz cümleleri, soru cümlelerini, kısa cevapları, WH sorularını, verb plus ing kurallarını, zaman ifadelerini ve statif fiilleri öğrendin. Şimdi mini quiz zamanı. Videoyu durdur, soruları çöz ve cevaplarını yorumlara yaz. Kaç doğru yaptığını ve mutlaka belirt. Bu tarz İngilizce gramer videolarının devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma.